Hepimiz o fotoğrafları görmüşüzdür değil mi? Gökyüzünde dans eden o yeşil, pembe, inanılmaz ışıklar. Yani auroralar. Çoğumuz için bu doğanın en büyüleyici anlarından biri. Ama size desem ki o gördüğünüz zarif dansın arkasında tam 150 milyon kilometre uzağımızdaki güneşle başlayan ve dünyanın atmosferinde son bulan şiddetli, kozmik bir çarpışma yatıyor. İşte bugün bu göksel ışık şovunun arkasındaki bilime dalıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Baktığınızda ne kadar sakin, ne kadar huzurlu görünüyor değil mi? Ama gördüğünüz her bir aurora aslında güneş sistemimizde kopan şiddetli bir fırtınanın bize bıraktığı güzel bir hatıra. Yani adeta kozmik bir savaşın sanata dönüştüğü o an. Peki bu hikaye nerede başlıyor? Tam olarak burada değil. Gözlerimizi çok çok uzaklara çevirmemiz gerekiyor. Gezegenimizden tam 150 milyon kilometre uzağa, o devasa enerji kaynağımıza, yani Güneş'e. Şimdi, Güneş'in bize sadece ısı ve ışık gönderdiğini düşünürüz genelde. Ama durum bundan çok daha fazlası. Güneş, aynı zamanda uzaya sürekli olarak yüklü parçacıklar püskürtüyor. Biz buna güneş rüzgarı diyoruz. Düşünün, saniyede yüzlerce kilometre hızla bize doğru akan görünmez bir parçacık akımı. Ve aurorayı başlatan her şeyin yakıtı işte tam olarak bu rüzgar. Ama Güneş her zaman aynı sakinlikte değil. Tıpkı bizim gibi onun da modları var. Yaklaşık 11 yıllık bir aktivite döngüsü içinde. Bazen sakin, bazen de inanılmaz derecede hareketli. İşte o hareketli dönemlerinde yüzeyinde devasa patlamalar oluyor. Bunlara güneş patlaması ya da taşküre kütle atımı diyoruz. Bu patlamalar normalde sakin akan o güneş rüzgarını alıp adeta bir tsunamiye dönüştürüyor ve milyarlarca tonluk plazmayı korkunç bir hızla uzaya savuruyor. Peki, Güneş'ten yola çıkan bu süper yüklü parçacık tsunamisi rotasını dünyaya çevirdiğinde ne oluyor? Tam o anda gezegenimizin kahramanı sahneye çıkıyor. Görünmez kalkanımız. İşte bu kahramanın adı manyetosfer. Gezegenimizin tam merkezindeki erimiş demir çekirdeği sayesinde oluşan dev bir manyetik alan bu. Bizi bir güç kalkanı gibi çepeçevre sarıyor ve inanın bana bu kalkan olmasaydı şu an bu konuşmayı yapıyor olamazdık. Yaşam bildiğimiz haliyle kesinlikle var olmazdı. Bu kalkanın ne kadar kritik olduğunu bir anlığına hayal edelim. Diyelim ki manyetosfer bir anda yok oldu. O zaman ne olurdu? Güneş rüzgarı atmosferimizi bir mum alevi gibi uzaya doğru üflerdi. Okyanuslarımız kaynar, buharlaşır ve gezegenimiz komşumuz Mars gibi kuru, çorak bir topa dönerdi. Yani evet, bu görünmez kalkan kelimenin tam anlamıyla bizim hayat sigortamız. Fakat bu kalkan %100 geçilmez değil. Çok güçlü bir güneş fırtınası geldiğinde bazı yüksek enerjili parçacıklar bu kalkanı aşmayı başarıyor ve aştıkları anda dünyanın manyetik alan çizgilerine yakalanıyorlar. Bu çizgilerde onları bir huni gibi yakalayıp doğruca gezegenin kutup noktalarına yani kuzey ve güney kutuplarına yönlendiriyor. İşte aurora'nın bütün sırrı kalkanın bu minik sızıntısında saklı. Ve işte yolculuğun en heyecanlı kısmına geldik. Güneşten kopup gelen o parçacıklar milyonlarca kilometrelik yollarını tamamladı ve artık atmosferimize giriyorlar. Işık şovunun başlama zamanı geldi. Peki ama nasıl oluyor da bu çarpışma o inanılmaz ışıkları yaratıyor? Çok güzel bir soru. Cevabı ise atom seviyesinde gerçekleşen baş döndürücü bir enerji dansında gizli. Süreç aslında oldukça basit bir fizik kuralına dayanıyor. Şöyle düşünün. Güneşten gelen yüksek enerjili bir parçacık atmosferimizdeki bir gaz atomuna, mesela oksijen atomuna çarpıyor. Bu çarpışma atoma bir enerji patlaması yaşatıyor. Bu ekstra enerji atomun elektronlarından birini alıp daha yüksek bir yörüngeye fırlatıyor. Sanki bir anlığına zıplıyor gibi. Ama elektron orada uzun süre kalamaz, kararsız bir durum bu. Hemen eski, sakin haline geri dönmek istiyor. Ve işte tam o eski yerine dönerken az önce aldığı o fazla enerjiyi bir ışık paketi, yani bir foton olarak dışarı atıyor. Tabii ki tek bir foton, tek bir ışık parçacığı gözle görülecek bir şey değil. Ama şimdi şunu hayal edin. Bu anlattığım olay her bir saniyede milyarlarca hatta trilyonlarca atomda aynı anda gerçekleşiyor. İşte o zaman gökyüzü hepimizin hayranlıkla izlediği o devasa, dans eden ışık perdeleriyle yani aurorayla boyanıyor. Aurora'nın en sihirli yanlarından biri de renkleri, değil mi? O muhteşem yeşiller, pembeler, hatta bazen çok nadir görülen kırmızılar. Peki bu renk cümbüşü nereden geliyor? Bu sorunun cevabı aslında iki basit şeye bağlı.
Güneşten gelen parçacığın atmosferde hangi gaz molekülüne çarptığı ve bu çarpışmanın ne kadar yüksekte olduğu. Mesela en sık gördüğümüz o ikonik yeşil renk var ya, o yaklaşık 100 kilometre yükseklikte oksijen atomlarına çarpan parçacıklar sayesinde oluşuyor. Eğer parçacıklar atmosferde daha da yükseğe, diyelim ki 320 kilometre civarına çıkarsa yine oksijenle çarpışıyorlar ama bu sefer ortaya o nadir görülen etkileyici kırmızı renk çıkıyor. İşin içine azot molekülleri girdiğinde ise renkler maviye ve mora dönüyor. Peki neden bazı parçacıklar daha derine iniyor da bazıları yukarıda kalıyor? Cevap, enerjilerinde saklı. Şöyle düşünün, yüksek enerjili yani daha güçlü parçacıklar atmosferin daha derinlerine yani alçak irtifalara kadar dalabiliyor. İşte orada oksijene çarpıp o meşhur yeşil rengi yaratıyorlar. Daha düşük enerjili yani güçsüz olanlarsa atmosferin üst katmanlarında takılıp kalıyor ve enerjilerini orada tüketerek kırmızı ışıkları oluşturuyorlar. Tamam, bu kadar bilimsel açıklama yeter. Eminim çoğunuzun aklında şimdi tek bir soru var. Ben bu harikayı nasıl görebilirim? Size harika bir haberim var. Belki de görmek için en doğru zamanlardan birindeyiz. Eğer bir aurora görme hayaliniz varsa, şimdi size sihirli bir yıl söyleyeceğim, bunu bir kenara not edin. Ve bu yıl çok çok yakın. Hani en başta Güneş'in 11 yıllık döngülerinden bahsetmiştik ya. İşte o döngünün zirve yaptığı, Güneş'in en aktif olduğu döneme Güneş maksimumu diyoruz. Ve bir sonraki zirve 2025 civarında yaşanacak. Bu ne demek? Daha fazla güneş patlaması, daha güçlü güneş rüzgarları ve tabii ki bizim için daha sık, daha parlak ve daha muhteşem aurora gösterileri demek. İşin en heyecan verici tarafı da ne biliyor musunuz? Güneş maksimumu sırasında fırtınalar o kadar güçlü oluyor ki, auroralar normalde görüldükleri kutup dairelerinin çok daha güneyine inebiliyor. Hatta yakın zamanda gördüğümüz gibi Türkiye gibi normalde aurora görmeye alışık olmadığımız yerlerden bile görülebiliyorlar. Bu inanılmaz bir şey. Peki, tamam, ben bu işe karar verdim, aurora avına çıkıyorum diyorsanız, şansınızı arttırmak için birkaç küçük ipucu vereyim. Birincisi, tabii ki doğru yere gitmelisiniz. İskandinavya, Alaska, Kanada gibi Aurora Ovali denilen kuşağın içinde bir yer olmalı. İkincisi, şehirden ışık kirliliğinden fersah fersah uzaklaşın. Zifiri karanlık lazım. Üçüncüsü, zamanlama önemli. Genelde Eylül ve Mart ayları arası en ideal dönemdir. Ve son olarak belki de en önemlisi, parmaklarınızı çaprazlayıp havanın bulutsuz olması için dua edin. Peki, aklınıza şu soru geliyor mu? Bu inanılmaz ışık gösterisi sadece bize mi, yani dünyaya mı özel? Yoksa evrenin başka köşelerinde de böyle gösteriler oluyor mu? Kesinlikle sadece bize özel değil. Formülü hatırlayalım. Bir atmosfer ve bir manyetik alan. Bu ikisine sahip olan her gezegende aurora olabilir. Güneş sistemimizdeki gaz devlerini düşünün. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün hepsinin hem yoğun bir atmosferi hem de bizimkinden kat güçlü manyetik alanları var. Ve evet, teleskoplar sayesinde biliyoruz ki onların da kendilerine has, devasa ve muhteşem auroraları var. Sonuç olarak bir dahaki sefere o ışıkların bir fotoğrafını gördüğünüzde veya şanslıysanız bizzat tanık olduğunuzda sadece gökyüzündeki güzel renklere bakmadığınızı hatırlayın. Şunu düşünün, Güneş çığlık atıyor, dünyanın kalkanı bu darbeyi ustalıkla savuşturuyor ve bizim atmosferimizde bu şiddetli savaşı alıp gözlerimizin önünde bir sanat eserine dönüştürüyor. İşte izlediğiniz şey bu kozmik dramanın ta kendisi.